Merhabalar, Sarper ben. Ee, Biliyorsunuz 2-3 günde bir Bitcoin güncellemesi yapıp e, onu YouTube'a video olarak atıyorum. Ee, Şimdi Bitcoin'in ne yapacağından ziyade şu bölgeye baktığımda e, gördüğüm bazı algoritmik hareketlerin yani algoların yani algoritmaların yani bilgisayar programlarının bu bölümde nakış gibi işlediği e, bir ve benim de tespit ettiğim yöntemi sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz eğitimsel bir video olacak. 10 dakikalık bir video, belki 15 dakikalık bir video olmasını düşünüyorum. Hızlı hızlı gideceğim. Umarım anlaşılır olur. Şimdi algoritmaların nasıl hareket ettiğini size söyleyeyim. Algoritmalar bir trend oluştuğunda, yani şu şekilde bir trend oluştuğunda, diyelim ki böyle bir trend var elimizde. Biliyorsunuz hiçbir şey sonsuza kadar aynı istikamette gitmez. Bunlar düzeltmeyle karşılaşırlar. Ve şöyle bir düzeltme gelir. Böyle bir trendin sonunda. Şöyle bir düzeltme gelir. Şimdi algoritmalar böyle bir trendin düzeltmesi esnasında bu trendin en dibiyle en tepesine fib çekerler. Muhtemelen bu fib sizin gördüğünüz fiblerden farklıdır. Çünkü bazı özel rakamlar var bu fibin içinde. Şu iki fib seviyesini söyleyeceğim size. Şu iki fib seviyesini. Bu fib 50. Bu da fib 0618. Aşağısındaki de fib 065. Ne demek istiyorum? Kafanızı karıştırmadan. Böyle bir trend yaşandığında algoritmalar bu trende çektikleri fibin 50'sinde long pozisyon alırlar. Bu pozisyonu golden zone'a kadar savunurlar. 0.65'in altında da stoplanırlar. Yani böyle bir trendten, yükseliş trendinden sonra böyle bir düzeltme gelir. Şu şekilde şöyle yapalım. Şöyle bir düzeltme gelir. Rengini başka yapalım bunu. Böyle yaşanan düzeltmede fib 50'ye geldiğinde algoritmalar long pozisyon alırlar ve bunu da golden zone'a kadar savunurlar. Peki hedefleri nedir? Buradan ortalama maliyetlerin şurası olduğunu düşünelim. Çünkü fib 50'de aldılar, golden zone'da aldılar. Hadi golden zone'da biraz daha fazlası var. Golden zone'a yakın bir yerden. Yeşil çizgi, gördüğünüz yeşil çizgi birinci hedefleridir. Onun adına birinci algo target denir. Mavi çizgi ikinci hedefleridir. Onun adına ikinci algo target denir. Kırmızı çizgi üçüncü hedefleridir. Ve bunun adına da üçüncü algo target denir. Ve şöyle bir şansa sahip olmuş olurlar. Trade dünyasında fiyatın nereye gideceğini hiç kimse bilemez. Profesyonel traderlar ödül kazanç oranı uygun yerlerde pozisyon almaya özen gösterirler. Yani burada pozisyona giren bir algoritma, şurada ortalama maliyetin şurası olduğunu düşünelim. 0.65'in altına stop koyarsa ve birinci hedef oynarsa, gördüğünüz gibi %3.63 riske ederek %34'e oynamış oluyor. Yani risk to reward oranı 9.44 oluyor. Eğer yani muhteşem bir setup. Zarar ederse %3 kaybediyor, kar ederse %34 kazanıyor. İkinci target'a giderse fiyat, algo target'a %50'ye çıkıyor, RR 13'e çıkıyor. Üçüncü target'a giderse, tabi burada farazi seçtim örneği, %65 oluyor. Bu şansa sahip oluyorlar. Trade dünyasında girmek isteyeceğiniz bir pozisyonda güvenli limanın yakında olmasını istersiniz. Oraya stop loss koyup hedefin de mümkün olduğunca uzakta olmasını istersiniz. Oraya gidebilmek için. Şimdi şunları silelim. Bahsettiğim şu bölümde algoritmaların neler yaptığını size anlatayım kısaca. Bu arada 5 dakika oldu. 5 dakikada
Eğitim kısmını hallettik. Şimdi kalan 5 dakikada şu örneği anlatayım. Gördüğünüz gibi şu trendde algolar 50'de long pozisyon almışlar. Daha sonra fiyat düşmüş. Daha sonra savunmaya başlamışlar. Golden Zone'dan birinci hedef hemen gitmiş. Birinci algo target. İkinci algo target tam ulaşılamadan tekrar geri gelmiş. Bir düzeltme yaşanmış. Ama fiyat hızlıca üçüncü algo target'a gitmiş. Şu dokunuş önemli bir dokunuş. Bitmiş mi burada algoritmaların işi? Bitmemiş. Peki şurada ortalama maliyetin şurası olduğunu düşünürsek. Yani şuralar olduğunu düşünürsek. Stop'u biraz önceki örnekteki gibi 0.65'in altına koyduğunu düşünürsek birinci hedefte çıktı. %14.87 kazanırken %1.35 risk etmiş oluyor. Risk to reward oranı 11. Yani bu pozisyon 12 kere girdiğinde 11 kere stoplandığında bir kere başarılı olduğunda o bir kereki elde ettiği kar 11 keredeki uğrayacağı zararı amorti ediyor demek. Bitti mi burada algoların işi? Bitmiyor. Devam ediyorum. Burada gördüğüm birinci trend buydu. O yüzden Fib'i buraya çektim. Gördüğüm yükseliş trendinde ikinci trend burası. Üçüncü trend burası. Dördüncü trend şurası diye gidiyor. Gördüğünüz gibi siz de görebilirsiniz. Devam ediyorum. Yukarıda öğrettiğim algoritmaların çalışma yöntemini göstere devam ediyorum. İkinci trend ne istedik? Burası dedik. Bakalım. Algoritmalar şuradan şuraya çekiyorum. Yani dibi bu. Buraya fib çektiğimde algoritmaların fib 50'de long pozisyon aldıkları, golden zone'a kadar savunmak zorunda kalmadıkları, hemen birinci hedefe gittikleri, sonra ikinci hedefe gittikleri, sonra üçüncü hedefe gittiklerini görüyorum. Textbook, yabancıların textbook dediği olay bu. Yani kitaplarda bunu gösterebiliriz. Üçüncü trend şu trend. Buraya çekelim bakalım. Fib'i. Bu trende fib çektiğimizde 50'de savunmuşlar. Sonra geri gelmiş. 50'de pozisyon almışlar. Sonra fiyat artmış, geri gelmiş. Golden Zone'da savunmuşlar, stoplamamışlar. 0.65'in altına düşmemiş. Bakın burası birinci algo target. Burası ikinci algo target. Ve fiyat yükseliyor. Muhtemelen üçüncü algo target. Yani 10.650'lerde hani bunlara benzeyen bir tikleme göreceğiz. Muhtemelen. Evet arkadaşlar. Trade Akademi'de arkadaşlara gösterdiğim piyasanın gerçekten işleyişinde önemli bir rolü olan ve bizim sıkça kullandığımız, adına Shark Fib dediğimiz, ismini ben uydurdum. Shark Fib'i. Shark Fib dediğimiz algoların çalışma prensibi bu şekilde. Bu dönemin çok fazla teknik işlediğini ve bu algo hareketlerini çok rahat seçebildiğimi fark edince bunu videoda size anlatmak istedim. Peki şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Daha önce hani göstermiştim. Bu yükseliş nerede durabilir bu mantıkla diye. Onu da gösterip videoyu sonlandırayım. 9 dakika olmuş çünkü. Şimdi daha önce şunu göstermiştim arkadaşlar. Şu yükselişin neden durduğunu bu kısa eğitimden sonra daha iyi anlayacaksınız. Bu sefer düşüş trendine, çünkü bu sadece yükseliş trendinde kullanılan bir şey değil. Düşüş trendinde de kullanılan bir şey bu Shark Fib. Bu düşüş trendine fib çektiğimde bakın fiyat nereden dönmüş? Golden Zone'dan. Yani burada shortlayan algılar var. Elimizde bu var. Yani burası çok önemli bir direnç seviyesi. Oradan shortlayan algılar olduğunu biliyoruz. Fakat
Aşağıdan bu sefer yukarıya fib çektiğimizde, yani şu oluşan trende fib çektiğimizde, şunu kaldırayım. Bu sefer yine Golden Zone'dan ben sayımı, elit sayım olarak burada bitiriyorum. Tam şurada. Burada bitiren hiç kimseyi de görmedim bu arada. Tam 0.65'te bittiğini görüyorsunuz. Aynı mantıkla, yani bu piyasanın, dedim ya, işleyişinde çok önemli bir role sahip bu. Algoritmalar ve fib ile ilişkileri. Aynı mantıkla bu trende fib çektiğimde daha önceki videolarda da belirttiğim 11.000 seviyeleri algoritmaların, yani orada algoritmaların olduğunu biliyoruz. Shortlayacak algoritmaların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu yükselişin buraya kadar rahat geleceğini zaten şuralardan itibaren söylüyordum ben. Buralarda bir miktar yükseliş zayıflayabilir. Burayı tabii şart da değil. Kırıp geçebilir. Burayı geçerse şayet ikinci büyük direnç yeri de şurası olacaktır. Çünkü biraz önce gösterdiğim gibi şu trendin golden zone'u. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Basitçe hani bunu size anlatmak istedim. Eğer bu fib kullanımı, elit analizi ve benim kullandığım diğer teknik analiz yöntemlerini merak ediyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak Discord'daki Trade Akademi'ye gelebilirsiniz. Misafirimiz olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.